Evet, selamlar. Yeni bir yayına daha hoş geldiniz. Bugün Starlink'in, SpaceX yeni Starlink uydularını gönderiyor. E, ve yanımda Mehmet var. Merhaba Mehmet hoş geldin. herkese, selamlar. Sağ olun. Size de iyi seyirler. Mehmet, bu uçuşun bir özelliği varmış herhalde, öyle duydum. Nedir? Aynen öyle. Bu SpaceX'in yeni bir rekor denemesi olacak. Booster'ın yani ilk aşamanın 13. kez uçup aynı şekilde inmesini izleyeceğiz. Başarılı olursa. Hı hı. Oğuz abi normalde yayını Kutay'la Latif yapacaktı ama Kutay dışarıdaymış. O yüzden biz de böyle hazırlıksız yakalandık. Kamera açamıyoruz maalesef. Şöyle yayını vereyim ben. Over the next minute or so, we're going to see some movement 4 on dakika var. screen. We should see Biraz daha detaya girecek olursak the fairing halves Booster begin to open yani up, birinci aşama and the ve structure Short that Fall of is to the Gravitas left of yani the drone Falcon 9 gemisine vehicle that you inecek. see on screen, the strong Zaten back yükler that will alıştığımız begin to şekilde, recline away to bayağıdır its izlediğimiz pre-launch şekilde, position about 2 yayınlarında degrees yaptığımız şekilde from the Starlink Falcon 9 olacak. vehicle. See on screen, right below the fairing Merhabalar, halves, hoş those geldiniz. platforms are indeed opening up. Shortly, we should see the strong back begin to recline away from the Falcon 9. The strong back is part of the transporter erector, also referred to as the TE. The transporter erector's job is to roll the rocket out to the pad and raise it to the Yayına vertical daha launch 3,5 position that dakika you see varken on şöyle screen. bir şeyden bahsedelim. Eğer ki 10 kişiden See that the strong back is beğendiyseniz yayını retracting away lütfen from beğenmeyi Falcon 9. unutmayın. Bu bizim için çok büyük avantaj oluyor. Yani bizi desteklemek isterseniz aynı şekilde altta Super The Chat, katıl transporter butonuna erector also routes basabilirsiniz. the vehicle's fluids, power, and telemetry Aynen umbilicals öyle. from the ground systems to the rocket and satellites until Falcon 9 Şu goes on anda internal görevin power özelliklerine and clears bakıyorum. the pad. Şöyle farklı bir şeyler var mı? Ha Fairing evet. biraz garip durmuyor mu? Sanki böyle buzlanmamış gibi. Fairing zaten buzlanmıyor ama yanmış böyle belli. Aynen böyle bir tam çelik So gibi the duruyor strong böyle. back is pretty much Aha. set right Şunun now in sesini its birazcık pre-launch kısayım. position. Bu arada bu Right booster around liftoff time, TürkSat it will 5A'yı da continue to taşımış. recline away to Şimdi provide Falcon gördüm. 9 clearance for liftoff. So this is a great view of historic pad 39A. This is where we launch all of our crew missions from, and this is where we send Hoş people to the geldin moon. Poyraz. So with T minus 2 minutes and 25 seconds and counting, things are continuing to look good for today's Starlink mission. Evet, birazdan uçuş bilgisayarına devredilecek. Az kaldı. Bu yaklaşık 1 dakika kala oluyor uçuşa. Hı hı. Merak ettiğin sorular varsa lütfen çekinmeden sorun. Elimizden geldiğimizde cevaplarız aynı şekilde. Aynen öyle. With that call out of stage 2 LOX load complete, that is the last of propellant loading on the vehicle. So both first and second stages are full of RP1 and liquid oxygen. Beginning to see some clouds starting to form around Falcon 9. We are continuing to vent gas. That is normal at this stage in the countdown. Evet, şu anda da roketten çıkan buharı görüyorsunuz. Sessizlik oldu. Konuşayım, şöyle anlatayım. Anıl, az önce söyledim. Duyulmadı herhalde. Yayın normalde Kutay da dışarıdaymış. Biz de böyle çok hazırlıksız yakalandık. Şu an kamera açamıyoruz o yüzden. Şu anda uçuş bilgisayarına geçti. Aynen. 40 saniye kaldı fırlatılmaya.
Hoş geldin Oğuz. T-minus 30 seconds. Oğuz abi hoş geldin. Son 15 saniye. T-minus 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Evet, ateşleme ve kalkış. Liftoff, evet. 13. kez booster uçuyor. 13. Ve- olmasına rağmen bayağı iyi. Hala. Yani. Bakalım başarılı bir şekilde aynı şekilde indirilebilecek mi? Hı hı. Mehmet çok teşekkür ederiz bize olan desteğin için. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Aynen ya, ne zamandır hiçbir şey olmuyor. Vallahi sıktı. Falcon 9 is supersonic. Evet, şu an Max Q'dayız. Max Q nedir? Uçuş boyunca roketin ulaştığı maksimum dinamik basınç. Üzerine aldım. Maksimayla dinamik basınç derecesi. Aynen, gittikçe hızlanıyor ve hava sürtünmesi de bu sebeple artıyor. In preparation for the next milestone, which is stage separation. During this event, both the first and second stages will separate from one another. The first stage will make its way back to our drone ship, and the second stage will continue its journey with second engine startup, or SES-1. During this event, the single Merlin vacuum engine on the second stage will light up and propel the second stage along with the Starlink satellites into orbit. And then shortly after SES-1, we'll have the fairing halves deploy and expose our Starlink satellites to the vacuum of space. Sanırım B-1060 benim ilk yayınını yaptığım roketin booster'ı. Öyle hatırlıyorum. The first of those events is expected to happen in a few seconds here. Olabilir. Evet, ayrılma geliyor. Miko'dayız, main engine cutoff. Ana İlk aşamadaki Aynen. aynen motorlar ayrıldı, aynen kapandı ve ikinci aşama ayrıldı. Fairing separation confirmed. Fairingler de ayrıldı. All right, so as you just saw and heard, we successfully had main engine cutoff, stage separation. The second stage Merlin vacuum engine you see on the right-hand side of the screen has successfully started up, and we saw the two fairing halves deploy. While the second stage is doing its job, the first stage is coming back home to Earth. That is what you see on the left-hand side of the screen. It needs to execute 2 burns before its 13th landing attempt on our drone ship. The first burn is called the entry burn. This is a 3-engine burn that helps slow down the first stage before hitting the denser parts of the Aynen atmosphere. gördük onu. And then the Balonun second burn is called uzay the değil landing aslında burn. pek. This is a Uzay single sayılmaz engine o. burn. Aynen, kanalda hatta bununla ilgili bir videomuz var. Shorts videosu. Aynen balonla. To aid in recovery, we have a couple of tools that the first stage uses. So if you look closely on screen, you're seeing some bursts of gas. That is nitrogen from our attitude control system, and that helps to orient the first stage rocket. And then also on screen, we have a view of 2 of our 4 hypersonic grid fins. Those are the honeycomb-like structures that you see. Those will swivel and pivot, and those that helps to steer the first stage back to its targeted landing zone.
We also have 4 landing legs that are stowed at the base of the first stage. Those will deploy during the landing burn, and those will help secure the first stage as we land on our drone ship. Aynen öyle. We still have about 2 minutes left before the first stage entry burn. Again, the first of 2 burns for the first stage. For now, we are just enjoying some great views of both the first stage returning back to Earth and the second stage making its way to space, makes its way Vehicles into are orbit. following nominal trajectories. Just heard the call out that we are in nominal trajectory, so things, again, continuing to go smoothly for today's Starlink mission. Şu an ilk aşama düşmeye başladı. For those that are just joining us, we are in the middle of our 49th Starlink mission. If you weren't able to catch the liftoff, don't worry. We have 2 more launches this weekend, so be sure to tune in. About 30 seconds away from the first stage entry burn. We talked a little bit about the engines on our vehicle. The engine that you see on screen is the single Merlin vacuum engine, which is optimized to perform in the vacuum of space. Yaklaşık 36 kilometre civarına falan çıkıyor. Daha sonra da zaten meteoroloji balonlarının sistemi böyle. Stratosferde o civarlarda patlıyorlar. Oradan da düşmüş. Stage 1 FDS has saved. Stage 1 entry burn startup. Aynen öyle, oldukça basit bir sistem. Şu an ilk aşama entry burn'a başladı. Entry burn dediğim şey de aracın kendini yavaşlatması için olan bir şey. Atmosfere girerken yavaşlatıyor. Aynen öyle. Earlier we saw the vehicle on the pad and the first stage was basically covered in soot. Stage 1 entry burn shut down. This is the reason why. So basically during the entry and landing burn, the vehicle is flying through its own plume of smoke, and that is what Both builds vehicles up the soot. continue to follow nominal trajectories. So landing burn for the first stage is coming up in about a minute, and shortly after the landing burn ends, we're going to be listening for a call out that's related to the second stage, known as SECO. That stands for Second Engine Cutoff, and we'll be shutting off the Merlin vacuum engine that you see on screen, and we'll be waiting for another call out related to the second stage of a good orbital insertion. Stage 1 transonic. Oldukça yaklaştık denize. Birazdan ineceğiz. Stage 2 is in terminal guidance. 3 kilometre kaldı. Hemen de ardından ikinci aşamanın motoru kapanacak. Stage 2 FDS has saved. Evet, iniş ateşlemesi başladı. Has begun. It's a single engine burn. This is also the period where we'll deploy our landing legs, and here comes our first stage for the 13th time. Şu soldaki açıda hep kaçırıyormuş gibi oluyor ya. Evet, evet. Oradaki heyecan. Ve 13. kez başarılı bir şekilde indik. And X marks the spot for the 13th time. That is the first time that we have flown and landed a booster 13 times. Acquisition of signal, Newfoundland. Nominal orbit insertion. That is a great way to start the mission, and we also just heard the call out that the second stage engine has successfully shut off and is now in a nominal orbital insertion. With confirmation of both of those,
Son zamanlarda kesilmiyor ya. Onu hallettiler bayağı. Yanlış bilmiyorsam galiba Starlink kullanıyorlar o yüzden. Evet. Şöyle ilk başlarda çok fazla kesiliyordu çünkü booster'daki anten motor kısmındaydı. Atmosfere giderken çok ısınıyordu. Daha sonra bunu üst kısma aldılar. Orada birazcık bir düzeldi ama hala inerken internet bağlantı gidiyordu. Çünkü bildiğim kadarıyla iletişim şu şekilde oluyor. Booster drone ship'le haberleşiyor. Drone ship'le yukarıdaki bir uyduyla haberleşiyor. Ve iniş sırasında drone ship sallandığı için uyduyla olan haberleşmede işte kesilmeler oluyordu. Ama artık Starlink kullandıkları için daha rahat bir şekilde o iletişimi gerçekleştirebiliyorlar. Evet, SpaceX de kapatıyor yayını. Son olarak sorularınızı varsa alalım. Falconlar güzel ya. O kadar çok fırlatması var, denemesi var. En sonunda böyle oluyor tabii. O zaman güzel bir fırlatmaydı. 13. kez SpaceX bir booster'ı indirdi. 13. kez kullanılmış bir booster'ı indirdi. Başka bir sorunuz falan yoksa biz de yavaştan kaçalım. Adios. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.